Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Tığ işi tekniğiyle yapılmış tunç işi tığ kullanacağım. 3,5 numara tığ kullanacağım. Ama modelimiz tıpkı iki şiş gibi duran bir model. Angora tarzda yün kullanacağım. Bu şekilde tek kat olarak yapacağım. Model o kadar güzel duruyor ki inanın iki şişle örülmüş bir model gibi. Evet, şimdi modelimizin yapımına başlayalım isterseniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra zil simgesinin üzerine tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan bildirim alabilirsiniz, haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Şöyle ipimi bir kenara çekiyorum. Zincir çekerek modelimi yapmaya başlıyorum. Ayrıca bu modelimizde şöyle bir şey var. Alt kısmı kesinlikle kıvrılma yapmıyor. Lastik örmeden de yapabileceğiniz bir model. Dediğim gibi tıpkı iki şiş gibi duran bir model. Ben 3,5 numara tığ tercih ettim. Hemen şöyle çok sımsıkı çekmiyorum. Gevşek bir şekilde zincirimi çekiyorum. İstediğiniz uzunluğa gelinceye kadar herhangi bir kıyafetinize ölçerek ayarlayabilirsiniz. Örneğin yelek mi ne yapmak istiyorsanız. O şekilde şal da yapabilirsiniz bu modelden. Etol şal yapabilirsiniz. Bu şekilde modelimi zincir çekerek başlıyorum. Bakın zincirimi çektim. Şimdi istediğimiz uzunlukta zincirimizi çektikten sonra bu benim birinci yani kenar ilmeğim. Hemen ikinci zincirimin içerisine battım. İlmek aldım ve bir zincir çektim. Hafiften ilmeğimi serbest bıraktım. Aynı zincire tekrar battım. Bir ilmek alıyorum. Zincir çektim. İlmeğimi serbest bıraktım. 2 oldu. Tekrar battım. Bir ilmek aldım. Zincir çektim ve ilmeğimi serbest bıraktım. 3 oldu. Şimdi bu şekilde 3 tane ilmeğimi çıkardıktan sonra sıradaki zincirimin içerisine battım. Düz olarak ördüm. Bir sonraki zincirime battım. Bir ilmek çıkardım. Zincir çekiyorum. İlmeğimi serbest bırakıyorum. 1. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 ve 3. Şimdi 3,5 numara tığ tercih ettim. Çünkü 3 numarayla birazcık sıkı durdu. O yüzden 3,5 numarayla gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bakın bundan 3 tane çıkardık. Sıradakinden bir sonraki zincirimden bir ilmek alıyorum. Normal tunus işi örgü başlar gibi. Bir sonraki zincirimin içerisine battım. Bir ilmek aldım. Zincir çekip uzattım. Aynı şekilde bir ilmek aldım. Zincir çektim, uzattım. Aynı yere batıyorum. İlmek çıkardım. Daha sonra ilmeğimi bakın zincir çekip ilmeğimi hafif serbest bıraktım. Bir sonraki zincirimin içerisine tek olarak bu şekilde battım. Devam ediyorum. Sıradaki zincirime yine 3 tane ilmek çıkaracağım. İlmeğimi çıkardım. Zincir çekip uzattım. İlmek çıkardım, zincir çektim, uzattım. İlmek çıkardım, zincir çekip uzattım. Bu şekilde bakın 3 tane olduktan sonra bir sonraki zincirime tek olarak bu şekilde battım. Aynı mantıkla devam ederek sıramın sonuna kadar gidiyorum. Çok da keyifli bir model arkadaşlar. Çok da kolay da bir model inanın ama görünümü dediğim gibi iki şiş gibi duran bir model. Bakın bundan tek ilmek aldım. Bir sonrakinden bir zincir çekip uzatıyorum hafif ilmeğimi. İlmek aldım. Aldığım ilmek bakın zincir çektim, bıraktım. İlmek çıkardım aynı yerden. Zincir çekip bıraktım. Aynı yuvadan, aynı zincirin içerisinden 3 tane ilmek çıkardım. Bir sonrakine battım. Düz olarak ilmeğimi aldım. Şimdi bu kadar yeterli size anlatmam için. Bu tek olarak aldığım benim kenar ilmeğim oluyor arkadaşlar. Şimdi çekerken nasıl çekeceğiz? İlk ilmeğimi tek olarak aldım. Daha sonra bakın şurada aynı yuvadan 3 ilmek çıkarmıştım. Bunu ve şunu birlikte olmak üzere 4 ilmek birden öreceğim. Bakın tığın başına aldım. 1, 2, 3 ve 4 tanesini bir ördüm. Tığın başına aldım. 2 çıkardım. Şimdi 4 tane çıkarıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 2, şimdi
Bakın 4 tane. Bu şekilde devam ediyorum. O tek olarak aldıklarımı yine tığım üzerindeki ile birlikte 2 şeklinde çıkaracağım. Daha sonrakileri bakın aynı yuvadan şurada 3 tane çıkarmıştık. Bununla birlikte 4 tane çıkarıyorum. Birinde 4, birinde 2. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sonda 2 ilmeğim kaldı. İkisini bir ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi henüz modelimiz ortaya çıkmış değil. Tam belli değil. Bu sıramızda model kendi gösterecek. Şimdi bakın burada 3 tane aynı yuvadan 3 tane çıkardığım ilmek var. Bu şekilde alıyorum ve hepsini bir ördüm. Şimdi sırada tek olan ilmeğim var. Bu tek olan ilmeğimin bakın bu şekilde içerisine battım. Bir ilmek aldım, zincir çektim, bıraktım. Aynı yere battım, ilmek aldım, zincir çekip bıraktım. Aynı yere battım, ilmek aldım, zincir çekip bıraktım. 3 oldu. Yani bunun içerisinden 3 tane ilmek çıkardım. Şimdi sırada bakın bir alttaki modelimde 3 taneydi. Bunun 3'ünü bir bu şekilde ördüm. Devam ediyorum. Buraya battım, ilmek çıkardım, zincir çektim, bıraktım. Aynı yere battım, ilmek çıkardım. Daha sonra zincir çekip bıraktım. 2 oldu. Tekrar yaptım. 3 oldu. Devam ediyorum. Sırada bakın bu üçlü olan ilmeğim var. Üçünü bir bu şekilde ördüm. Daha sonra bu tek olan ilmeğim var. İçerisine battım, ilmek çıkardım. Bir zincir çekip bıraktım. Tekrar yaptım. 2. Aynı işlemi tekrar yapıyorum aynı yuvamın içerisine ve 3 oldu. Şimdi bunu bu şekilde tek olarak ördüm. Bunu tek olan ilmeğim içerisine batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Zincir çektim, bıraktım. Aynı yere battım, ilmek çıkardım. Zincir çekip bıraktım. 2 ve 3. Şimdi 3 tane bundan ilmek çıkardık. Sırada bir alt sıradaki 3 tane olan ilmeğim var. Bunun 3'ünü bir ördüm. Evet, bakın bu şekilde. Devam ediyorum. Sırada yine tek olan ilmeğim var. Battım. İçerisinden ilmek aldım. Zincir çekip bıraktım. İlmek aldım. Zincir çektim. Bıraktım. 2 ve 3. Şimdi buradaki 3 tanenin 3'ünü bir ördüm. Bu benim kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimi de bu şekilde ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın birazcık modelimiz kendini gösterdi. Şimdi devam ediyorum. Yine ilk ilmeğimi tek ördüm. Daha sonra bakın buradan tek ilmek çıkarmıştık. Daha sonrakini 2 olarak çıkardım. Şimdi bakın aynı yuvadan 3 tane çıkardığım ilmeğim var. Bunu bakın dördünü bir çıkardım. İkisini bir. Dördünü bir. İkisini bir. Bakın dördünü bir. Şöyle. İkisini birlikte. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet bakın. Şimdi bir sonraki sıramızda yine teklilerin içerisinde 3 tane olan ilmeğimizi yapacağız. Yapalım. Bakın burada hemen tek ilmeğim var. Bunun içerisine bu şekilde batıyorum. Bakın arkaya girecek şekilde arasından bir ilmek aldım, zincir çekip bıraktım. Tekrar battım, ilmek aldım, zincir çekip bıraktım. 2 ve 3. Şimdi şu 3 tanenin içerisine battım. Tek seferde yani bir tane ilmek çıkardım. Bunun içerisine batıyorum. Bakın aynı yuvanın içerisinden 1 2 şöyle batamadım. Evet ve 3. 3 tane ilmek çıkardım. Bundan 3'ünü bir ördüm. Bir ilmek aldım. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum.
Pardon. Evet, bunu bu şekilde düz olarak ördüm bir tane. Şimdi bakın, bu tek olan ilmeğimin içerisine battım. Bir ilmek aldım, zincir çektim, bıraktım. Tekrar yaptım 2. Tekrar örüyorum aynı şekilde 3 oldu. Şimdi bundan bir ilmek aldım. Devam ediyorum. 1 2 ve 3. Şimdi kenar ilmeğimi de bu şekilde düz olarak ördüm. Bakın, modelim ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi yine tek olan ilmeğimiz, sıramın ilk ilmeğini tek olarak aldım. Daha sonrakileri 4. Bakın, bu tek aldığım ilmeği bununla bir alıyorum. 2 oluyor. Aynı yuvadan 3 ilmek çıkarmıştım. O yüzden burayı 4 alıyorum. 2 ve 4 şeklinde çıkararak sıramın başına kadar devam ediyorum. Evet, bakın. Bu şekilde sıramı tamamladım. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben büyük bir parçanın üzerinde örüp sizlere hemen modelimi göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın, bu kez böyle çok tatlı bir kremle denedim. Gerçekten harika durdu. Şöyle yakından göstereyim, bakın modelimin nasıl durduğunu. Dediğim gibi tıpkı iki şiş örgüsü gibi duruyor. Kesinlikle tığ işine benzemiyor. Evet, ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.